İltica başvurusu sığınma talep etmek anlamına gelmektedir. Bu videoda Norveç'te iltica başvurusu ile ilgili detaylı bilgiler bulabileceksiniz. İltica etmek önemli bir konu olduğundan bu videoyu dikkatle ve sonuna kadar izlediğinizde nereden başlayacağınızı öğreneceksiniz. Bak sen! Vay canına! Ne diyor bu? Norveç'te sığınma talep etmek ne anlama gelmektedir? Dublin Anlaşması nedir? İltica süreci ve iltica mülakatı hakkında detaylı bilgiler, iltica mülakatı hakkında önemli öneriler, UDI yani iltica için başvuracağınız kurum neleri değerlendirilmektedir? İltica başvurusu kararı ve itiraz hakkı, ilticacı olarak haklarınız ve yükümlülükleriniz nelerdir? Öğrenmek için hazırsanız hemen başlayalım. İltica etmek demek sığınma talebi anlamına gelmektedir. Ülkenize döndüğünüzde tehlike altında olacağınızı düşünüyorsanız Norveç'te sığınma talep etmek ve oturum izni almak hakkınız bulunmaktadır. Kimin sığınma hakkı olduğu uluslararası ve Norveç hukukuna göre karar verilmektedir. Devlet Yabancılar Genel Müdürlüğü UDI, Norveç Devleti'nin resmi kurumudur. UDI, Norveç'te sığınma hakkınızın olup olmadığını ve Norveç'te göçmen olarak yaşayıp yaşayamayacağınızı değerlendirir ve değerlendirme sorununda bir karar verir. Eğer iltica başvurusunda bulunacaksanız devlet organlarından bağımsız Norveç'te ilticacıların hakları için çalışan NOAS yani Norveç İlticacılar Organizasyonu ile iletişime geçmeyi unutmayınız. Bu organizasyona durumunuz ile ilgili ilettiğiniz belgeler ve bilgiler gizlilik anlaşmasından ötürü kendi içinde saklı tutmaktadır. Herhangi bir devlet organları ile paylaşılması yasaktır. NOAS'ın iletişim bilgilerine videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Peki ya Norveç'te sığınma hakkınız yok ise? UDI, insancıl nedenlerden dolayı oturum izni alıp almayacağınızı da değerlendirebilir. Ana vatanda tedavisi olmayan ciddi hastalıklar, insan ticareti mağdurları ya da başka nedenlerle ülkenizde savunmasız olma gibi durumlar insancıl nedenlerden dolayı oturum izni almanızı mümkün kılabilir. İnsancıl nedenlerle oturum izni almanız için pasaportunuzun olması gerekmektedir. Peki iltica talebi ile oturum izni kimlere verilmektedir? Irkı, dini, uyruğu, belli bir gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korkan ya da ülkelerine geri dönmek zorunda kalmaları halinde ölüm cezasına uğrayacağına, işkenceye veya diğer insanlık dışı uygulamalara maruz kalacak insanlara oturum izni verilmektedir. İltica başvuru süreciniz Dublin Anlaşması çerçevesinde değerlendirmeye alınabilir. Peki nedir bu Dublin Anlaşması? Bazı durumlarda iltica başvurunuz Norveç'te değerlendirilmeyebilir. Norveç, iltica başvurunuzu değerlendirmek için diğer Avrupa ülkeleri ile beraber çalışmaktadır ve buna kısaca Dublin Anlaşması denir. Norveç, İzlanda, İsviçre ve diğer Avrupa ülkeleri Dublin Anlaşması kapsamındadır. Başvurunuz Dublin Anlaşması çerçevesinde başka bir Avrupa ülkesinde ele alınabilir. O ülkelerde yakın aile bireylerinin olması, eş ya da 18 yaş altı çocuk, o ülkeye daha önce vize almış olmak ya da o ülkede oturum izninizin olması, oturum izniniz olmadan o ülkelere giriş çıkış yapmak ya da izinsiz 5 aydan fazla kalmış olmak, ayrıca herhangi bir Avrupa ülkesinde önceden iltica başvurusu yapmış olmak. Bu koşullardan herhangi biri size uyuyorsa büyük ihtimalle iltica başvurunuz Dublin Anlaşması çerçevesinde başka bir Avrupa ülkesinde ele alınabilir. İltica başvurusu ne anlama gelmektedir? Dublin Anlaşması'nı anlattık. İltica başvurusu yaptıktan belli bir süre sonra sizi mülakata çağırıyorlar. İltica mülakatı diyoruz buna. İltica başvurunuz sırasında verdiğiniz bilgiler en önemli bilgilerdir. Bunu unutmayın. Norveçli yetkililere başvurunuzu değerlendirmeleri için bu önemli bilgileri vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Polis karşılaşacağınız ilk yetkili organdır. Polis sizinle ilgili en önemli bilgileri toplar, daha sonra bu bilgileri UDI yetkililerine iletir. Birçok durumda polis UDI adına sizinle ayrıntılı görüşmeler yapabilir. Buna iltica mülakatı denir. Eğer polisle yapacağınız görüşme, iltica başvuru sürecinde yapacağınız tek görüşme ise
bu konuda bilgi verilecektir. Çoğunlukla iltica mülakatını UDI yapmaktadır. İltica mülakatı kendinizi ifade etmek ve Norveç'te neden sığınma talep ettiğinizi anlatacağınız elinizdeki tek bir olanaktır. İltica mülakatı sırasında vereceğiniz bilgiler UDI'nin başvurunuzu değerlendirirken ele alacağı en önemli bilgiler olabilir. Dolayısıyla iltica mülakatına iyi hazırlanmanız gerekir. Yapacağınız iltica mülakatında ses kaydı alınır. Buna ek olarak UDI yetkilileri mülakat sonunda yazılı bir rapor hazırlarlar. Bunu siz de giderken yetkililerden talep edebilirsiniz. Eğer bilerek yanlış bilgi verirseniz bu başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına ve sınır dışı edilmenize sebep olabilir. Eğer iltica mülakatından sonra durumunuzla ilgili önemli bir gelişme olursa veya mülakat sırasında söylemeyi unuttuğunuz bir durum ve olay olmuşsa muhakkak tekrardan UDI ile iletişime geçin ve bu bilgileri de onlara iletiniz. Örneğin bazı kişilerin iltica başvuru sürecinde tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde UDI yetkililerine ulaştırmak imkanı olmayabilir. Eğer siz iletebiliyorsanız kimlik bilgilerinizi kayıt sırasında polise iletmekle, eğer pasaportunuz ya da başka kimlik belgeleriniz yanınızda değilse bu belgelerin Norveç'e gönderilmesini isteyebilirsiniz. Eğer ülkenizdeki yetkililer tarafından zulüm görme riskiniz az ise UDI yetkilileri bu belgeleri sizin kendi ülke konsolosluğunuzdan almanızı isteyebilir. Ayrıca önemli bilgilerin ve dokümanların bir kopyasını posta yoluyla UDI'ye yollayabilirsiniz. Gönderdiğiniz postada bu dokümanların İngilizce veya Norveççe tam olarak neler olduklarını açıklamayı unutmayın. UDI başvurunuzu değerlendirmek için gerekli olan tüm belgeleri zaten Norveççe'ye çevirmektedir. İltica mülakatı hakkında önemli bilgiler. Durumunuzu anlatmaktan korkmayın. Ne varsa bunu açık bir şekilde yetkililere söyleyin. Gizlilik sözleşmeleri olduğundan dolayı bunları kimseye anlatamazlar. Neler olduğunu ve neden ülkenizden ayrılmak zorunda olduğunuzu bunu detaylı bir şekilde en ufak bir detayına kadar bunu Norveçli yetkililere anlatın. Detayların önemli olabileceğini asla unutmayın. Ülkenizi terk etmek zorunda kaldığınız sebepleri ve eğer dönmeniz halinde ne tür gibi zorluklar ve sıkıntılar ya da işkencelere maruz kalacaksanız bunları detaylı bir şekilde anlatın. Kesinlikle ve kesinlikle yalan söylemeyin arkadaşlar. En önemlisi de budur. Eksiksiz ve doğru bir şekilde yaşadığınız gibi anlatmanızdır. Konuşmaktan çekindiğiniz konular varsa bunu önceden bildirin. Her ne kadar da konuşmayı istemediğiniz bir konu olduğu takdirde ise yine de bunu en fazla detaylı bir şekilde anlatmaya çalışın. Ya zamanınızı iyi değerlendirin ve tüm sorulara olabildiğince yeterli cevaplar verin. Eğer çevirmeni anlamakta zorluk çekiyorsanız ya da çevirmenin sizi anlamadığınızı düşünüyorsanız bunu söylemekte çekinmeyin. Peki UDI iltica başvurunuzda neleri değerlendirmektedir? İlk başta kimlik bilgileriniz, kim olduğunuz, hangi ülkeden geldiğinizi bilmek isterler ve siz de bunları doğru bir şekilde anlatmak ile yükümlüsünüz. Aile hakkında vereceğiniz bilgiler, kimliğinizi belirlemek ve başvurunuzu Dublin Anlaşması çerçevesinde değerlendirmek için önemli olabilir. Bu bilgiler oturum izni alındıktan sonra ailenizin sizi ziyaret edebilir ya da Norveç'e gelerek sizinle yaşayabilmesi için de önem arz etmektedir. UDI tüm başvuruları bireysel olarak değerlendirir. Çocukların durumu ve bakış açısı. Eğer 18 yaşından küçük çocuklarınız var ise onlar hakkında vereceğiniz bilgiler başvurunuz için önemli olabilir. Çocuklarınızın bireysel olarak sığınmaya ihtiyacı olabilir. UDI her zaman çocuklar için en iyi karar vermeyi hedeflemektedir. Ciddi sağlık problemleri olanların sağlık personelinden ya da doktordan mümkünse rapor almalıdırlar. İltica başvurusu kararı noktasına geldik. Belki de hayatınızın buradan değişeceği ve her şeyin bugünden farklı olabileceği bir noktaya geldik. UDI iltica başvurunuzu değerlendirdikten sonra size ya da avukatınıza yazılı bir mektup gönderecektir. UDI'nin gönderdiği mektuplar her zaman önemli bilgiler içermektedir. UDI, polis ya da avukatınız size mektubun içeriğini açıklayabilir. İltica başvuru kararınızın yazılı olduğu mektupta 3 farklı yanıt alabilirsiniz. Bunlardan ilki göçmen oturum izni. Eğer UDI ülkenizde
tehlikede olduğuna karar verirse sığınma hakkı alır ve göçmen olarak oturum iznine sahip olabilirsiniz. Oturum izninizle gelen haklarınız ve yükümlülüklerinizin açıklayan bir mektup alırsınız. Size yaşayacak bir yer verilir ve Norveç toplumuna uyum sağlamak üzere yardım alabilirsiniz. Oturum iznini yenileyebilir ve kalıcı oturuma başvurabilirsiniz. İkincisi ise insancıl durumlardan dolayı verilen oturum izni. Korumaya ihtiyacınız olmadığı ama insancıl nedenlerden dolayı ya da Norveç'le özel bağlarınızdan dolayı oturum izni aldığınız durumlar olabilir. Bu tür oturum izni istisna durumlarda verilir ve genellikle ülkeniz tarafından verilmiş pasaporta sahip olmanız gerekmektedir. Son olarak da sınırlı oturum izni. Bazı durumlarda UDI sınırlı oturum izni verebilir. Sınırlı izin kısa süreli oturma izni ya da haklarının kısıtlı olması anlamına gelir. Sınırlı oturum yenilemek ya da sınırsız oturum almak isterseniz başvuruda pasaportunuzu ibraz etmeniz gerekmektedir. Tabii ki de hiç kimsenin istemediği de UDI başvurunuzu reddedebilir, başvurunuzu düşürebilir. Eğer UDI ülkenizdeki yetkili organların sizi koruyabileceğini ya da ülkenizde başka bir bölgede güvenli bir şekilde yaşayabileceğinizi düşünürse iltica başvurunuz düşürülür ve sığınma talebiniz reddedilir. Ülkeden çıkış yapmanız için belli bir süre tanınır. Bu 1 ay, 2 ay, 3 ay gibi durumlara göre değişmektedir. İltica konusu önemli bir konu olduğundan dolayı detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Başvurunuz reddedilirse dahi avukatınız aracılığıyla ya da Norveç İlticacılar Organizasyonu'nun sağladığı danışmanlık hizmeti ile birlikte red kararına itiraz edebilir, tekrardan değerlendirilmesi üzere dosyanızı UDI'ye gönderebilirsiniz. Bu süreçte tekrardan cevap alana kadar bir Norveçli kadar bütün haklarınız bulunmaktadır. Sağlık, barınma, beslenme ve eğitim gibi insancıl gereksinimler başta olmak üzere bütün haklardan yararlanabilirsiniz. Buna çalışma hakkı da dahildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu türden içeriklerin devam etmesi için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.